Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere kış boyunca saklayabileceğiniz kuru yufka tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hiç bekletmeden hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 5 kilo unun üzerine 2-3 avuç turşuluk kalın tuz ilavesi yapalım ve karıştıralım. Kullandığımız un kaliteli un olmalı. Böreklik, yufkalık, 1. sınıf un kullanmaya dikkat edelim. Evet, karıştırdıktan sonra orta kısmına çukur açıyorum. Orta kısmına ılık su ilavesi yapıyoruz yeteri kadar. Evet, hızlı hızlı unla suyu karıştırıyorum ve yoğuruyorum. Orta yumuşaklıkta hamur yoğuralım. Çok sert olmasın, çok da yumuşak olmasın. Evet, hamur toparlanana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamur toparlandı. Orta sertlikte bir hamur yoğurdum. Ve 5 dakika daha yoğurmaya devam ediyorum. Daha sonra dinlenmeye bırakıyoruz hamuru. Dinlenirse rahat bir şekilde yufkalarımızı açabiliriz. Evet, dinlenmiş hamurdan annem bezeler halinde kesecek. Şöyle büyük bir parça kesiyoruz. Sofranın üzerine alarak biraz un serperek yoğuruyoruz tekrardan hamuru. Evet, yoğurduğumuz hamuru 3 parçaya kesiyoruz. Evet, kestiğimiz bezeleri silindir halinde uzaltalım. Mandalina büyüklüğünden biraz daha büyük olacak şekilde bezeleri keselim ve yuvarlayalım. Fırın tepsisine bolca un serpelim. Bezelediğimiz, yuvarladığımız hamurları tepsiye dizelim aralıklı olacak şekilde. Evet, bezelerin hepsini yuvarladık. Tepsilerin üzerlerini kapatarak hamurları açmaya başlıyoruz artık. Evet, bezelediğimiz, yuvarladığımız hamurlara ilk başta un serperek oklava yardımıyla orta inceliğe gelene kadar açıyoruz el birliğiyle. Evet, bu yufka tek başına yapılabilecek bir yufka değil. Gördüğünüz gibi 3 kişi birlikte açıyoruz. 1 kişi de pişiriyor. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, bezeyi açmaya devam ediyorum büyüyene kadar. Bu kadar büyüklük yeterli. Evet, artık sobanın üzerine alarak pişirmeye bırakıyoruz. Evet, tek tarafı kabuk bağladıktan sonra ters çeviriyoruz. Arkalı önlü olacak şekilde çevire çevire kabarana kadar pişiriyoruz. Evet, yufka kuruyana kadar, kabarana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Ara sıra da sobayı süpürelim. Un yanıkları olmasın. Evet, bu kuru yufkayla dilediğiniz böreği
yapabilirsiniz. İsterseniz tavada, isterseniz fırında. Tatlıdan tuzluya her türlü tarifte uygulayabilirsiniz. Tüm kış boyunca tüketebileceğiniz çok lezzetli bir yufka oluyor. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Arkalı önlü olacak şekilde yufka kuruyana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Evet, bu aşamadan sonra hızlı hızlı çevirelim, yakmadan kurutalım. Evet, gördüğünüz gibi biz bayağı pişirdik. Evet, aynı yöntemle yufkalarımızı pişirmeye devam ediyoruz. Bir kişi pişiriyor, 3 kişi yufka açıyor. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel kabarıyor. Aralarda mutlaka sobayı süpürelim. Evet, hızlı hızlı arkalı önlü kurutana kadar yakmadan yufkaları pişirmeye devam ediyoruz. Bu ölçülerden 100 adet kuru yufka çıkıyor. Evet, bir yandan açıyoruz, bir yandan pişirmeye devam ediyoruz. Evet, yufkaların yarısını biz pişirdik. Kış için artık hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.